Sevgili dost, bugün yeni bir yıla girmek üzereyken seninle çok faydalı olacağına inandığım bir video paylaşmak istedim. 2026 yılında mutlaka okuman gereken 6 kitap. Biliyorsun bu kanalda ben hep kitap özetleri yayınlıyorum. 60'tan fazla kitap özetlemişim. Lakin bugün anlatacağım, beraber inceleyeceğimiz kitapları henüz özetlemedim. Bu videonun bugün gelmesinin sebebi ne? Malum hemen herkes yeni bir yıla girerken belki doğum gününde, belki başka bir özel günde bir şekilde motive olur ve yeni yılda kariyer alacağım, zayıflayacağım, fit olacağım, daha fazla kazanacağım, daha başarılı olacağım gibi hedefler koyar kendine. Lakin herkes takvim yapraklarına bakarak kendine büyük hedefler koyuyor. Onun bir anlamı olduğunu zannediyor. Ve çok az insan o yaprakların altındaki köklere bakarak, yani kendi hakikatiyle yüzleşerek bu hedefleri koyuyor. Çok az insan bunu yaptığı için çok az insan hedeflerine ulaşıyor. Çünkü çoğumuz sadece o anki motivasyonla bir karar alıyoruz ya da almış gibi davranıyoruz. Lakin kısa bir süre sonra hayatın olağan akışına, yani o yeni yıl gelmeden hemen birkaç gün önceki halimize geri dönüyoruz. Bunun bir sebebi de çoğu zaman doğru soruları sormuyoruz. Yani soru çoğunlukla ben bu yıl ne elde edeceğim ya da ne elde etmek istiyorum şeklinde. Aslında doğru soru ben bu yıl neye, nasıl birine dönüşeceğim, nasıl birine dönüşmeliyim sorusudur. Ve bugün seninle paylaşacağım kitaplar sana sadece bilgi veren kitaplar olmayacak. Seni sarsacak ve ontolojik bir uyanışa davet eden kitaplar olacak. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. İlk kitap Ray Bradbury tarafından yazılmış olan Fahrenheit 451. Hakikaten distopya kitapları içerisinde en önemlilerden bir klasik diyebilirim ve her distopya gibi yazıldığı dönemden çok daha sonrasını anlatıyor. Distopya yazarlarının hayal güçleri çok ama çok güçlüdür. Bununla birlikte öngörüleri de çok güçlüdür. Kitap 1950'lerde yazılmış, lakin ta bugünkü zamanı, yani bizleri, alışkanlıklarımızı, yaklaşımlarımızı öngörmüş desem abartmış olmam. Peki ne anlatıyor? İtfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitapları yaktığı bir dünyayı anlatıyor. Lakin buradaki asıl trajedi kitapların zorla yakılması falan değil. Aksine toplumun kitap okumamayı bilinçli bir şekilde tercih ediyor olması. Kitap yazılırken televizyonlar henüz insanların hayatına yeni girmeye başlamış ama yazar dev ekranlarda yüzeysel aileler ve dopamin patlamalarıyla uyuşturulmuş insanlardan bahsediyor. Onun anlattığı zaman şimdiki zamana o kadar benziyor ki insanlar için bilgi bir hap gibi yutulacak kadar küçültülmüş, adeta yok edilmiş. Burada çok güzel bir pasaj var. Onu aktaracağım sana. Kitaplar bize ne kadar aptal olduğumuzu hatırlatmak içindir. Onlar biz onları unuttuğumuzda da dünyanın dışarıda olduğunu söyleyen aynalardır. Peki bu kitabı neden okumalısın ya da okursan ne elde edersin? Az önce de söylediğim gibi Bradbury bu kitabı yazdığında yıl 1950'ler 53 olsa gerek ve henüz akıllı telefonlar, tabletler, bu ekranlar falan yok insanların hayatında. Ancak bugün yaşadığımız dikkat ekonomisini kusursuz bir şekilde öngörmüş. Bu kitabı okuduğunda bol bol sorgulama yaparsın ve algoritmaların senin yerine karar verdiği bir çağda kendi düşüncelerinin, kararlarının orijinal olup olmadığını sorgularsın. Yani 2026 yılında zihnini bir yankı odası olmaktan çıkarıp özgür bir iradeye dönüştürmek için ilk durak olabilir. Gelelim ikinci kitaba. Benim için çok çok özel bir kitap. Jose Saramago'nun Körlük isimli muhteşem kitabı. Zaten Nobel Edebiyat Ödülü almış muazzam bir eser. Yani anlatım tarzıyla, diliyle ve kurgusunun gücüyle bambaşka bir kitap. Henüz okumadıysan mutlaka ama mutlaka alıp okumanı çok isterim. Kitap olmayan ya da adı geçmeyen bir ülkede insanların körleşmesinden bahseder. Beyaz körlük diye ifade edilir. Öyle bir salgın hastalık düşün. Birkaç kişi dışında ülkedeki herkes çok hızlı bir şekilde körleşiyor. Tabii tahmin edebileceğin gibi buradaki körlük aslında bir metafor. Fiziksel bir hastalıktan bahsetmiyor aslında yazar. Ahlaki bir hastalıktan bahsediyor. Toplumsal sözleşmenin ne kadar zayıf olduğunu söylüyor aslında. Şunu düşünmemizi ya da sorgulamamızı istiyor. Düzen çöktüğünde insanın içindeki o canavar nasıl ortaya çıkar? Bu körlükten bahsettim ya. Yani kurguya göre insanlar hızlı bir şekilde
şekilde kör oluyor. Tamam, fiziksel bir hastalık değil yazarın kastettiği ama neticede kitapta bildiğimiz bir körleşmekten bahsediyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı göremiyor. Ve burada işte bir kaos ortamında çiğ insanlar, pişmemiş, olgunlaşmamış, ahlaki olarak hiçbir noktaya varmamış insanların eline bir şekilde güç geçiyor ve bir insan ne kadar vahşileşebilir, ne kadar saygısızlaşabilir, eline güç geçtiğinde ne kadar ahlaksızlaşabilir, aslında bunu anlatmış. Hikaye inanılmaz güçlü. Okurken kendinle ilgili çok şeyi sorgulatabilecek bir kitap. Yine içinden çok böyle sevdiğim bir pasajı aktarıyor olacağım sana. Birer cümlede olsa aktarmak istiyorum. Bence biz kör olmadık. Zaten kördük. Gören körleriz biz. Gördüğü halde görmeyen körler. Yazarın ve kitabın başka bir başarısı da kitapta hiç kimsenin ismi yoktur. Hep sıfatlar vardır. Doktorun karısı, doktor, ilk kör, üçüncü kör, şu kör gibi gibi sıfatlar vardır. Bu da yazarın gücünü gösteren başka bir detay bence. Bu kitabı okuyacak olursan dış dünyadaki kaostan bağımsız içsel bir pusula geliştirebilirsin. Çünkü gerçekten de her bölümde ya da her fırsat buldukça kendini sorgulayabileceğin bir kitap. Ben olsam ne yapardım? Benim elime güç geçse ya da aksine benim özgürlüğüm kısmen ya da tamamen elimden alınmış olsa ne yapardım? İmkanım olsa ben de yapar mıydım diye sorgulayabileceğin muhteşem bir kitap. Onca kaosun içinde insan kalabilmenin ağırlığını ve onurunu fark ettirebilecek kadar güçlü bir kitap. Beni tanıyorsan olumsuz konuşmayı asla sevmediğimi bilir ya da tahmin edersin. Lakin ben bu kitabı okuduğumda ya da farklı kitaplarla tarihi de çok severim. Tarihten araştırmalar, okumalar, dinlemeler yaptığımda ne yazık ki hep şunu gördüm. İnsanların büyük bir kısmı eline imkan geçtiğinde gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Hemen her birimiz maskelerle yaşıyoruz. Kimimiz kendimize haksızlık ediyoruz. O maskenin ismi yapamam, beceremem, başaramam gibi. Kimimiz de kendimizi insanlara farklı gösteriyoruz. Ama elimize imkan geçince değişebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler Polonya'yı, Çekoslovakya'yı vesaire işgal ettiğinde, Avusturya'yı işgal ettiğinde birçok insan yıllardır hem de 20-30 belki 40 yıldır kapı komşuluğu yaptığı insanların, yani o zamanki Yahudilerin altınlarına, paralarına çöktü, boğazladı onları. Hatta kendi vicdanlarında şöyle anlamlandırdı ya da dillendirdiler bu olayı. Ya zaten Naziler onları öldürecekti ya da işkence edecekti. Bari ben yapayım gibi. Ya da Naziler o günlerde Yahudileri toplama kamplarına aldılar, işkenceler yaptılar. Sadece onlara değil, komünistlere vesaire. Ve bakma bugün farklı anlatıldığına, bütün dünya oralarda ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Belki de bugün İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yaptıklarına bakınca acaba her şey bir planın parçası mıydı diye düşünebiliyorsun. Ya da bu kitabı okurken bunca kötülüğe de şahit olunca gerçekten ben olsam yapar mıydım diyebiliyorsun. Ya da insanın içerisindeki vahşiliği ve tabii kitapta da gerçekte de yine bunca kötülüğün içinde iyiliklerin de, iyi insanların da, bambaşka insanların da olduğunu görmek mümkün. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Japonya'ya 2 tane bomba attı. Yani sayısız insan öldü. Konuş konuş bitmeyecek kadar uzun bir konu, trajik bir konu. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer o günlerde Japonya'nın böyle bir gücü olsa Japonya'da yapacaktı ya da Rusya'nın ya da başka bir ülkenin. O gün bunu Amerika yaptı. Lakin hangisinin elinde bu imkan olsa yapardı. Hangisinin elinde Nazilerdeki imkanlar olsa yaparlardı. Gelelim 3. kitaba, Odaklanmanın Gücü. Bu kitap da hakikaten çok ama çok özel bir kitap. Bir distopya ile başladık. Çok güçlü bir romanla devam ettik. Şimdi yavaş yavaş benden duymaya alıştığın tarzda kitaplara doğru geçiyoruz. Yani biliyorsun ben bu kanalda hep kişisel gelişim kitaplarını özetliyorum. Kim bilir belki ilerleyen zamanlarda farklı kitapları da özetlerim ama bu kitapta kişisel gelişim kitapları içerisinde en özellerden biri. Belki ismi çok duyulmamış olabilir lakin çok özel bir kitap. Bana eşim hediye etmişti bunu. Yazarları da Jack Canfield ve Mark Victor Hansen. Bunlar Tavuk Suyuna Çorba kitap serisinin de yazarları ve ikisi de çok başarılı, çok disiplinli insanlar. Gerçekten kendilerini bambaşka bir seviyeye taşımış, dönüştürmüş insanlar. Yolculuklarının başında o kadar çok kez reddedilmişler ki şimdi rakamı tam hatırlamayacağım ama sanki Tavuk Suyuna Çorba kitap serisi 100'den fazla yayın evi tarafından reddediliyor. Lakin onlar asla vazgeçmiyorlar. Çünkü yaptıkları işin kalitesine, doğruluğuna inanıyorlar. Hedeflerinden asla sapmıyorlar ve sonunda tüm dünyanın tanıdığı yazarlar oluyorlar. Aynı şekilde yine kitapları da milyonlarca insana ulaşıyor. İyi ki vazgeçmemişler diyorum çünkü gerçekten çok kaliteli yazıyorlar. Kitap adı üstünde odaklanmanın gücünden bahsediyor. Hatta şöyle bir mesajı var. İnsanları elde etmek istediği şeylerden alıkoyan bir numaralı sebebi biliyor musunuz? İşte burada verdiği mesaj şu. Eğer istediğin halde elde edemediysen muhtemelen odaklanmayla ilgili bir eksiğin, bir hatan vardır. Çünkü odaklanmak çok ama çok büyük bir güçtür gerçekten.
Ve kitabın girişinde öyle isimler var ki bu kitabın okunmasını tavsiye eden, kimisi çok büyük bir şirketin CEO'su, kimisi zaten çok güçlü bir yazar, kimi girişimci ve hemen her biri bir iki cümleyle bu kitabın mutlaka okunması gerektiğini söylemiş. Ben de katılıyorum. Hem nasıl odaklanabileceğimize dair çok güzel, basit, anlaşılabilir şeyler anlatıyor, hem de artık birçoğumuzun bir şekilde düştüğü o hiper meşguliyet tuzağını deşifre ediyor. Fizikteki vektörler gibi gücünü 360 dereceye dağıtacak olursan toplam yer değiştirmen aslında sıfır olur. Yani çok güzel bir söz vardı. Her yerde olan aslında hiçbir yerdedir diye. Her şeye yetişmeye çalışan aslında hiçbir şeye yetişemez diye. İşte kitapta biraz bundan bahsediyor. Eğer her yerde olmaya çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Her şeye yetişmeye çalışırsan aslında hiçbir şeye yetişemezsin gibi. Ve Pareto ilkesini, yani 80-20 kuralının merkezine alarak enerjinin en yüksek verimle nasıl yönetileceğini çok pratik bir metodolojiyle anlatıyor. Yine kitaptan böyle sevdiğim, çok da faydalı olacağına inandığım bir pasajı aktarayım, ya da bir aforizma. Güneş ışınları mercek yardımıyla tek bir noktaya odaklanana kadar hiçbir şeyi yakmazlar. Yani tek bir noktaya, birim zamanda tabii, tek bir noktaya, bir işe odaklanmadığın sürece aslında gerçek anlamda bir şey başaramazsın diyor bize. Peki neden okumalısın ya da okursan sana ne fayda verir? Aslında şöyle, başarının bir yetenek değil, bir eleme meselesi olduğundan bahsediyor bize. Nasıl eleme? Yani bir yapılmayacaklar listen olmalı. Bir şeylere hayır diyor olmalısın ki gerçekten anlamlı bir hedefe zamanın ve enerjin kalsın. Bize şunu söylüyor: asla yeteneksiz değilsin, asla beceriksiz değilsin, başarısız değilsin. Sadece doğru formülü uygulamadığın için bugüne kadar isteklerine ulaşamadın diyor. Kesinlikle okuman gereken bir kitap olduğuna inanıyorum. 2026'daki hedeflerini bir dilek listesi hükmünden çıkarıp stratejik bir harekata dönüştürmek istiyorsan gerçekten de bu kitabı almalısın derim. Ve geldik 4. kitaba. Henüz özetlemedim ama muhtemelen ya okumuşsundur ya da ismini bir şekilde duymuşsundur. Yazarını Instagram ya da farklı bir sosyal medyada bir şekilde kısa videolarda falan görmüşsündür diye düşünüyorum. Robert Greene'in son birkaç yıldır böyle hep listelerin en üst sıralarında yer alan, hemen herkesin bir şekilde bahsettiği muazzam kitabı. Kitap çok kalın, 550 sayfa aşağı yukarı ve güzel tarafı sıkılmadan okuyabileceğim bir kitap, çünkü içinde bol bol hikayeler var. Yani her bölümde, o 48 yasanın her birinde mutlaka güçlü, akılda kalıcı hikayeler anlatıyor. Hikayeleri de çoğunlukla tarihte bildiğimiz ya da en azından ismini duymuş olduğumuz insanlar üzerinden anlatıyor. Yani Kral 14. Louis'ten Hazreti Ömer'e kadar ya da Leonardo da Vinci'ye kadar birçok özel hikaye var. O hikayeleri anlattıktan sonra o bölümle ilgili bir mesaj veriyor. Aslında yazar burada dünyayı olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi yalın bir şekilde anlatıyor bize. Saray entrikalarından kurumsal savaşlara kadar insan psikolojisinin karanlık ve manipülatif yanlarını ifşa ediyor. Verdiği mesajlardan bir tanesi şu: aslında bu bahsettiği 48 yasadan biri, hem de ilki. O da şöyle: asla efendini gölgede bırakma. Her zaman üstündekilerin kendini rahatça üstün hissetmesini sağla. Bu arada bildiğim kadarıyla bu kitap birçok hapishanede yasaklandı. Çünkü insana, yani okuyana, stratejik üstünlük kurmanın yollarını gerçekten anlatıyor. Verdiği mesajların içerisinde en önemlilerinden biri de şu: iyi niyetli olmak güzeldir ancak stratejik cehalet sizi bir kurban yapar diyor. Bu kitap sana kötü olmayı değil ama kötülüğü tanıyıp ona karşı adeta bir zırh kuşanmanı sağlar. Sosyal dinamikleri okuma becerin gelişir ve adeta bir satranç ustasına dönüşebilirsin. Evet, geldik 5. kitaba. Benim için çok ama çok özel kitaplardan biri. Dale Carnegie'nin İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları adlı muhteşem kitabı. Çok kısa bir kitap ama benim bugüne kadar en çok not aldığım kitaplardan biri olabilir. Son özetlediğim kitapta, yani Akış kitabında bahsetmiştim. Hiç unutamadığım bir pasajı var. Benim de hayatımı değiştirmeme, radikal kararlar alarak bambaşka bir yola evrilmeme sebep olan bir cümle diyebilirim. Şöyle diyordu: uyanık olduğumuz zamanların büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğimize göre yaptığımız işte mutlu değilsek hayatta mutlu olmamız mümkün mü? Üzerine çok düşünmüştüm bu sözün. Asla mümkün değil demiştim ki ben o zamanlar çok yoğun çalışıyordum. Üst düzey bir yöneticiydim. Birçok restoran bana bağlıydı.
Bütün personeller, cirolar, her türlü karar filan ve o yoğunluğun içerisinde zannettiğim gibi mutlu olmadığımı fark ettim. Günde en az 14-15 saatim çalışarak geçiyordu. Bundan sonra bir de uykuyu çıkar, hazırlık, giyinme, duş vesaire, bana ve sevdiklerime zaman kalmıyordu. Dolayısıyla aniden çok radikal bir karar verdim ve istifa ettim. Sonra iyi ki de etmişim. Aksi halde muhtemelen bu videoda buluşamamış olurduk. Peki ne anlatıyor kitap? Başarı ve mutluluğun peşinden koşan o insanlara gerçekten samimi bir şekilde şunu soruyor: mutlu musun? Yaptığın işten memnun musun? Anlamlı bir iş yapıyor musun? İşini kolaylaştırmak ister misin? Daha pratik yapmak ister misin gibi sorular soruyor. Şöyle de diyebiliriz. Marcus Aurelius'un meşhur Meditasyonlar ya da Kendime Düşünceler isimli bir kitabı var. Çağları aşan bir kitaptır. Ben de özetlemiştim kanalımda. Hatta ilk özetlediğim 8-10 kitabın içindedir muhtemelen. Onun modern bir baskısı diyebiliriz bir bakıma. Çok doğru bir yerden bakıyor yazar. Çok önemli şeyler söylüyor bize. Yine güzel bir pasaj daha aktarayım kitaptan. Yorgunluğumuzun sebebi çoğunlukla işimiz değil, endişelerimiz, hayal kırıklıklarımız ve pişmanlıklarımızdır. Peki neden okumalısın? Yani bir cümleyle anlat Barış dersen şunu söyleyebilirim. Dale Carnegie zamanının çok ötesinde bir adam. 1900'lerin başında, bugün hani birçok yerde görüyorsun ya, atölye çalışması, yeni atölyemiz vesaire gibi, hani özellikle kişisel gelişim için çok kullanılır. Onun belki de ilk örneklerini yapan kişidir. Çok özel bir adamdır. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı, üzüntüyü bırak yaşamaya bak gibi 100 yıl önce yazılmış ama halen okunan çok çok önemli kitapları vardır ve aynen Napoleon Hill gibi çok ama çok fazla başarılı, zirve noktada başarılı insanla röportajlar yapmıştır ve bu kitap o insanların gerçek hayat krizlerini gözlemledikten sonra ortaya çıkmıştır. Yani o insanların belirli bir bilgelik seviyesine ulaştıktan sonra aldıkları kararlar, hayatlarını yeniden yorumlamaları gibi. Bu kitap başarının bir varış noktası değil de bir bakıma bir yürüyüş biçimi olduğunu anlatıyor aslında bize. Belki de 2026 yılında yaşayacağın o stresli tempoda ruhunu koruyacak bir sığınak inşa etmene yardımcı olabilecek bir kitap. Aynı zamanda iş hayatında yüksek performans gösterirken insani değerlerini de ihmal etmemenin yollarından bahsediyor diyebilirim. Geldik son kitaba. Yine benim için çok özel bir kitap. Henüz özetleyemediğim, çünkü ben özetlediğim kitapları önce kafamda kurguluyorum. En çok neden bahsetmeliyim bu kitabın, en önemli mesajı ne, tabii ki bana göre. Başka birisi okursa başka mesajlar verebilir ama kendimce özetliyorum. Bunu yapabilmem için de bunu zihnimde netleştirebilmem lazım. Kitabın neden bahsettiğini anlatmak yetmez. Burada bir inceleme yapıyoruz. 3-5 dakika hakkında bir şeyler söylüyorum ama özet takdir edersin ki başka bir şey. Yoksa kitap özetlerine başladığımda ilk aklıma gelen kitaplardan biriydi. Gerçekten de çok özel bir kitap bu. 2 yazarı var yine. Aynen Odaklanmanın Gücünde olduğu gibi. Kitabın mesajı ve iddiası kariyerinizde ve hayatınızda başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak 337 temel soru ve gerçekten çok işe yarıyor. Kitap birkaç bölümden oluşuyor. Kitabın yazarları Andrew ve Gerald yıllarca şirketlere, iş insanlarına danışmanlıklar yapmış insanlar ve hakikaten çok tecrübeler kazanmışlar. Çünkü çalıştığı kişiler hep başarılı kişiler. Biz bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Yani başarısız insanlar ya da işte bir sıçrama yapmak isteyen, hayatında döngüleri olan insanlar danışmanlık alır zannediyoruz ama aslında belirli bir seviyenin üzerinde bu tam tersidir. Gerçekten başarılı insanlar bunu çok sık yaparlar. Hatta belki de kesintisiz yaparlar. Sürekli yetkin kişilerden danışmanlık alırlar. Çünkü şunu bilirler: ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar kendilerinin göremedikleri şeyler vardır ve dışarıdan doğru bir yaklaşımla bakan kişi onların göremediklerini görebilir. İşte Andrew ve Gerald o insanlarla yaptıkları konuşmalardan, onlara sordukları sorulardan derlemişler. Bu kitabı tabii yine kendi deneyimleriyle de birlikte ve kitap hep hikayelerden oluşuyor. Her bölümün başında mutlaka gerçek bir hikaye var. Örneğin diyor ki şu şirketin CEO'suyla şu tarihte bir randevum vardı. Onun da 33. kattaki ofisinde buluştuk. Bir kahve içerken ona şunu sordum. Üzerine çok düşündü. Sonra bana şöyle bir cevap verdi. Sonra ben ona şunu dedim gibi gerçek yaşanmış olayları anlatıyor. Son derece akıcı bir kitap ve her bölümün sonunda o bölümün ana temasını destekleyecek 15-20 tane daha yardımcı soru soruyor ve bu sorular hem özel hayatında hem de iş hayatında gerçekten zihnini açabilecek sorular. Şöyle bakalım burada hangi aforizma denk gelecek? İşaretlediğim bölümlerden hangisinde şöyle güzel bir söz bulacağım senin için. Hayatınızın kalitesini kendinize sorduğunuz soruların kalitesi belirler. Tabii kitap çok önemli şeyler de gösteriyor bize. Örneğin diyor ki her soru faydalı değildir. Neden hep benim başıma geliyor tarzındaki bir soru bir kurbanın sorusuyken bir kazanan şöyle sorar: bu durumdaki
Gizli fırsat nedir? Neyi öğrenmem gerekiyor? Bunu sorar diyor. Kitapta anlatılan yöntemler Sokratik sorgulama tarzının kişisel gelişime en güçlü adaptasyonu diyebilirim. Peki sana ne sağlar? Kendi kendinin koçu olmayı öğrenirsin desem hiç abartmış olmam. Sana balık vermez ama zihninin derinliklerinde nasıl balık tutacağını üst düzeyde öğretir. Bu arada tanıdığım birçok başarılı insan bu kitabı okumuştu. Birebir tanıştığım, oturup sohbetler ettiğim ya da beraber bazı işler yaptığımız hemen her başarılı insan, hepsi diyemem ama büyük bir çoğunluğu bu kitabı okumuş. Bu kitabı okuyup özümsersen 2026 yılında karşılaşabileceğin birçok engeli doğru sorularla nasıl aşabileceğini ya da zihnini açıp nasıl onların üstesinden gelebileceğini öğrenirsin diyebilirim. Sevgili dost, bugün senin için incelediğim ve tavsiye ettiğim kitapların hepsinin ortak bir özelliği var. Hiçbiri seni olduğun gibi bırakmaz. Bazıları canını yakabilir, senin konfor alanını yıkabilir, bazıları ise ruhunu yatıştırır. Ne dersin? 2026 yılı sadece bir takvim değişikliği mi olacak yoksa senin zihinsel dönüşüm yılın mı olacak? O halde sona doğru gelirken bir güçlü soru daha sorayım sana. Eğer bugün hayatının geri kalanındaki karakterini belirleyecek tek bir karar alacak olsaydın, bu konforu seçmek mi olurdu? Yoksa seni biraz rahatsız edici ama büyütücü bir karar mı? Sevgili dost, 2026 yılı sadece takvimin değiştiği bir yıl olmasın senin için. Kendine güvendiğin, içindeki gücü fark ettiğin, kendine inanmaya başladığın hem de bunun için hiçbir kanıt aramadığın, sadece var olduğun için inanmaya başladığın, kendini başka insanların gözünden değil de kendi gözünden ve seni yaratanın gözünden tabiri caizse değerlendirdiğin ve değerini fark ettiğin bunca nizamın içinde, tesadüfi hiçbir şeyin olmadığı bu kainatın içinde bir şekilde yaratıldıysan bu tesadüf değildir senin içinde. O sana değer verip yarattıysa kaşına kadar, sesinin tonuna, saçlarına kadar, vücuduna kadar, yanağındaki gamzeye kadar seni özlenerek yarattıysa bu değer tek başına yetmez mi? Bunun için en yüksek standartlarda bir hayata ulaşmaya değmez mi? Sadece kendin için de değil. Kendi hayatını iyileştirdikten sonra başkalarının hayatına da dokunacak güce erişmeye değmez mi? Dünya bu kadar bozulmuşken, bu kadar çok zalim varken ve onlar her geçen gün daha da güçlenirken, dünyanın iyi ve güçlü insanlara bu kadar ihtiyacı varken bir kurban gibi yaşamak yakışır mı? Yakışmaz değil mi? O halde bugün aynada gözlerinin içine bak ve önce hayatının tüm sorumluluğunu aldığını söyle. Bugüne kadar her ne yaşarsan yaşa, ister terk edilmiş ol, ister iflas etmiş ol, ister dolandırılmış ol, ister kazıklanmış ol, ister ihanete uğramış ol, her ne yaşamış olursan ol. Gözlerinin içine bak ve ben seçtim de. Onlara o alanı ben açtım. Onlara bunları yapma iznini, gücünü ben verdim ve bugün bu hayatı dönüştürecek kişi de benim de. Merak etme, sadece kendin için değil, başkaları için de anlamlı bir şey için çok daha fazlasını başarabilirsin. Yeter ki içindeki gücü serbest bırak. Ve sana tüm bunlar üzerine düşündüğün ve harika kararlar aldığın muhteşem bir yıl diliyorum. Yorumlarda buluşalım mı? Bu listedeki hangi kitap seni en çok rahatsız etti? Hangi kitap sana ilham verdi ya da vereceğine inanıyorsun? İlk hangisini almaya karar verdin? Senin bizler için tavsiye edeceğin bir kitap var mı? Yorumlarda yaz lütfen. Yeni bir videoda muhtemelen bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.